Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Altın Gümüş'te son 2 hafta gayet güzel bir yükseliş hareketi gördük. Dolayısıyla gene bir haftalık grafiklerin analizini güncelleme gereği duydum. Son olarak hatırlarsanız şurada bir 5 dalgalık düşüş sürecinden bahsetmiştik. Burada RSI'da da son dipte bir uyumsuzluk vardı. Ve hatta gene şu dip bölgede bakın bir omuz baş omuz, ters omuz baş omuz formasyonun olabileceğinden bahsetmiştik. Bunun için de şart olarak yukarıda 21.10'un geçilmesi gerekir demiştik ki bu formasyon aktif oldu diyelim. Bunun da şu an için yükseliş hedefini belirleyecek olursak da yukarıda 24.68'e doğru yükselişlerin devamı beklenir. Fakat tabii aynı zamanda şu formasyonların %50 ihtimalle çalışacağını da hatırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki olası engelleri de takip ediyor olmalıyız. Şu an için grafiklere baktığımızda şu son düşüşün %50'sini geri almış durumda. Burada da gene önemli bir direnç bölgemiz var. Bakın geçen 2 senede destek olarak çalışan önemli bir destek bölgesiydi. Şu an içinde direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yukarıda 22.40 üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde daha henüz yükselişlerden tam emin olamıyoruz. Hatta bunun hemen üstünde %61.8 seviyesi var. Bakın 22.88'den geçen. Bunun da üstüne atması gerektiğini unutmayalım. Dolayısıyla evet hedefimiz 25 dolar civarları 24.68'ler. Ancak bu yolda önümüzde bazı engeller olduğunu unutmamamız gerekiyor ki bunları hafta içinde yakından takip edelim. Olası dönüşlerde ilk olarak destek bölgemiz 21.10-20.45'te olacaktır. Fakat burada esas önemli olan bakın şurada çift tepe yapıp satışa dönmüştük pandemi döneminde. Buradaki bu direnç bölgemiz şu an destek olarak yine önemli bir destek. Yani aşağıda 18.48'in altında artık kapanışlar görmememiz gerekir. Şu bölgeyi bakın bir aşırılık olarak, bir tuzak olarak çalıştırmıştık. Tekrar bu bölgeye dönmemiz sıkıntılı olacaktır. Ancak önümüzdeki hafta olası düşüşlerde 21.10-20.45 ilk önemli destek bölgemiz diyelim. Aynı zamanda bakın Fibonacci %38.2 seviyesi de buradan geçiyor şu düşüşün. Ve şu 5 dalgalık düşüşte de bakın 4. dalga olarak karşımıza çıkıyor bu bölge. Bu seviyeleri hafta içi daha düşük zaman dilimlerinde takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi bir ons altına geçelim. Ons altında da gene bakın hatırlarsanız şuradaki bu 5 dalgalık düşüş sürecini takip etmiştik. Bu 5. dalgadan sonra şurada bir dip çalışması oldu. Hatta düşük zaman dilimlerinde burada üçlü bir dip oluşmuştu. Bu dibin de çalıştığını söyleyebilmemiz için yukarıda 1735 üstü kapanışlar görmemiz gerekiyordu. Bu kapanışı da bu hafta aldık. Burada gene geçmiş analizde hatırlarsanız 2 senelik destek bölgemizden bahsetmiştik. 1700-1661 bölgesinden. Bu bölgenin altına sarktığımızda şuradaki satışların zayıf olduğunu söylemiştik. Normal şartlarda 2 sene boyunca çalışmış olan bir destek kırıldığında burada üst üste çok sert satışlar görmemiz gerekirken son derece sınırlı satışlarla tekrar bu dönüş sürecini takip ettik. Dolayısıyla burayı bir tür işte ayı tuzağı olarak adlandırabiliriz. Fakat şu an içinde bakın yukarıda 1784-1750 direncimizi takip ediyoruz. Bu aynı zamanda şu son düşüşün %38.2'sinin geçtiği bölge ve aynı zamanda bakın gümüşte geçtiğimiz bu 4. dalganın direnç bölgesini daha henüz geçememiş durumdayız altında. Altında da takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz 1784. Daha sonrasında da bakın şu 4. dalganın 1807 direnci var karşımızda ve şu düşüşünde %50 seviyesi 1828 takip edeceğimiz direnç bölgeleri. Yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için de uzun vadeli yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için de yukarıda %61.8 1882'nin de geçtiği 1916-1881 direncini yakından takip ediyor olacağız. Aşağıda da tekrar şu 2 yıllık destek seviyemiz gündeme geliyor. 1700-1661 altında kapanışlar artık görmememiz gerekiyor yükselişlerin devamı için. Şimdi buradan bir altın gümüş
gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız şurada bir konsolidasyon alanımız var demiştik. Bunun destek bölgesi 97.55-94.78 aralığından geçiyor. Yukarıda da direnç bölgesi 101.79-99.52 bölgelerini takip ediyorduk. Ve son olarak geldi 97.55-94.78 direncinden satışlarla karşılaştık. Burada da şu son yükselişin %38.2'si 81.55 desteği çalışmıştı. Buradan gelen tepki bir önceki tepenin altında bir tepe oluşturarak şu kıramadığı, daha önce kıramadığı desteğinin de altında bu hafta kapanışlar yaptı. Gayet güzel bir görünüm. Düşen tepeler, düşen dipler şeklinde burada satışların, düşüşün devam etmesini, dolayısıyla altın ve gümüşte yükselişlerin devamını göreceğimizi düşünüyorum. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Bakın platinde de bir 5 dalgalık düşüş gerçekleşti. Burada da bir çift dip yapmıştık en son 5. dalgada. Ve buradan gelen alımlar yukarıda 973-955 direncini kıracak olursa şu yükseliş kadar yükselişler gelir demiştik. Bunun da hedefi 1160 seviyesi. Aynı zamanda bir önceki tepemize denk geliyor. 1179-1135 direncine denk geliyor. Dolayısıyla şu anda da bakın şu düşüşün %61.8'inde takılıp kaldık. Dolayısıyla yukarıda 1038-1009 direncinin kırıldığını görmemiz lazım bu hedef için. Aşağıda da tekrar 930-890 desteğinin kırılmaması gerekir. Bir önceki tepeye doğru bu yükselişlerin devamı için. Şimdi buradan bir gramlara geçelim. Gram altında bakın şu Aralık ayındaki tepe bölgemiz aslında uzun süredir yatayda hareket ettiğimiz bölge oldu. Burada bir sıkışma da başlamıştı haftalık grafiklerde ve haftanın kapanışı bu direnç bölgemizin üstünde gerçekleşti. Ancak henüz Aralık ayındaki 1058 direncimizin üstüne atamadık. Tam sınırda bir kapanış geldi. Dolayısıyla bu hafta ons altındaki hareketleri yakından takip edeceğiz. Dolar Türk lirasında çok fazla bir hareket göremiyoruz. O yüzden onslara odaklanmamız gereken bir hafta. Eğer burada 1058 üstünde hareketler görürsek ilk kısa vadeli hedefimiz 1147 olacaktır. Burada altında, gram gümüşte hedef soranlar var. Şimdi aslında şöyle bir analiz de yapabiliriz burada. Yine Fibonacci uzatma seviyelerinden bakarak minimum 1597'ye doğru bir hareket gelebilir deriz. Tabii yukarıda 1058 üstünde kapanışlar şartıyla, kalıcı olması şartıyla. Bunun da üstünde hatta kalkar bunu biz 2945'e kadar da çekebiliriz. Ancak konu gramlar olunca hem ons ve hem de Türk lirası bacağından beslendiği için ve dolayısıyla fiyatlar serbest piyasada arz talep dengesine göre oluşmadığı için bu tür analizleri yapmak, bu tür hedefler belirlemek sağlıklı olmayacaktır. Onslara odaklandığımız, dolar Türk lirasına da herhangi bir müdahale gelmediği sürece onslarla birlikte hareket ettiğimiz bir süreci takip edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta için 1058 üstünde kalıcı olursak yükselişlerin devamını bekleriz. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de bakın gene Aralık ayının direnç bölgesine geldik, takıldık. 13-14'ten geçiyor. Bu 13-15'e kadar bir yükseliş yaşadık. Burada da gene bir yatay bant içinde hareket ediyorduk. Bu yatay bandın hedefi olarak yukarıda 17'yi hedef alabiliriz. Ancak tabii dediğim gibi öncelikle onsları takip edeceğiz. Dolar Türk lirasına da bir müdahale gelmediği takdirde 17'ye doğru yükselişlerin devamını takip ederiz. Ancak bunun birinci şartı yukarıda 13-15 üstünde kalıcı olmamız gerektiği. Gümüşte de aşağıda 11.92 altına tekrar dönmediğimiz sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, orta uzun vadeli haftalık grafiklerden altın ve gümüş analizinden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.